Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda amigurumiye yeni başlayanlar için hangi materyalleri kullanmaları gerektiği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle tığla başlayalım. Benim en sık kullandığım tığ 2.10 milim, numarası 0. Eğer eliniz gevşekse bu tığı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet zarif bir örgü ortaya çıkacaktır. Ancak eliniz sıkıysa 2.5 milim tığ, yani 4 numara 2.5 milim olan tulip tığı kullanmanızı tavsiye ederim. Tutuşu gayet ergonomik ve eliniz sıkı olduğu için biraz daha gevşek örgü çıkarmanızı sağlayacaktır. Kadife gibi daha kalın ipler için de şöyle 4 milim tığ tavsiye ederim. Bunun da tutuşu gayet ergonomik. Şimdi ten rengi iplere geçelim. Ten rengi iplerde önümüzde 4 tane seçeneğimiz var. Ben yarnart cinsi sıklıkla kullanıyorum. Daha çok beğeniliyor müşteriler açısından. Ama ben size örnek olması için bu ipleri de tedarik ettim. Bu ipler Gazal cins, Gazal Baby Cotton ve Peria. Peria'nın renk numarası olmadığı için renk numarası hakkında maalesef bilgi veremiyorum. Şöyle göstereyim. Boş bırakılmış. Ancak bu da yarnart cinse bir tık yakın. Yarnart cinsten biraz daha açık. Bu da olabilir. Ayrıca ince dokusu sayesinde çok zarif örgüler çıkar ortaya. Gazal Baby Cotton 50 gram, 165 metre. Bunun renk numarasını hemen vereyim. Düşünürseniz 3445. Bunu da tavsiye ederim ama bu daha soluk duracaktır. Şimdi Gazal cinse geçelim. 50 gram, 170 metre. Renk numarası 1117. Ancak şöyle yarnart cinsle karşılaştırdığımızda daha pembemsi bir görüntü oluşuyor. Yani ben çok koyu pembemsi görüntüyü sevmediğim için yarnart cinsi kullanıyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Örümü de kolay, dokusu yumuşak ve zarif örgüler çıkıyor ortaya. Ayrıca tavşan ve ayıcıklar için şöyle kar topu Cotton Love serisinden 100 gram 330 metre, bu ipi de tavsiye ederim. Ayrıca şuraya da belirtmişler zaten amigurumi diye. Yani amigurumiye gayet uygun. Şöyle tüylenmeyen zarif bir yapısı var. Gayet zarif örgüler çıkıyor. Hemen renk numarasını da verelim. K011. Tavşanlar ve ayıcıklar için gayet uygun bir ip. Ayrıca şöyle plastik iğnelerimiz var. Bunlar yer belirleyici olarak kullanılıyor. Yani başlangıç ve bitiş noktamızı bunlarla belirleyebiliyoruz. Ama ben genellikle ip kullanmayı tercih ediyorum. İp çok daha rahat oluyor benim için. Makasımız kesinlikle olmalı. Sonrasında bebeklerin yanaklarındaki pembe görüntüyü bağlığımızla oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar sık kullanmışım. Bitirmek üzereyim. Bebeklerimi doldurmak için bu şekilde boncuk elyaf tercih ediyorum. Çünkü boncuk elyaf yıkandığında tekrar kuruduğunda aynı forma ulaşıyor ve bebekler aynı formunda oluyor. Bozulma yapmıyor. Bu boncuk elyafı kullanmanızı tavsiye ederim. Size bir de şöyle bir tüyo vereyim. Benim elimde mevcut olan bir kırlentim vardı. Ben bu kırlentimin içine koyuyorum boncuk elyaflarımı. Örerken hem dağılmıyor hem çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu şekilde bir depolama tavsiye edebilirim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Örmüş olduğum bebekleri görmek için ABC Kadın Instagram hesabımdan ve abckadın.com web sitem üzerinden yapmış olduğum bebekleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca yeni çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.